Örnek videomuzda bir arsanın kat karşılığı oranının tespiti ve fiyatının hesaplamasının nasıl yapıldığına dair bilgiler edineceğiz. Örneğimiz İstanbul ili Sancaktepe ilçesi Yenidağ mahallesinde 133 ada 11 parsel. Bu parselimizin ekranda gördüğünüz gibi bilgileri bize geliyor. Biz bu parselimizi şimdi değerlemeye alıyoruz. Müşterimiz bu arsayı satmak istiyor ve bizden kaça satarız diye fiyat bilgisi bekliyor. Eğer piyasa araştırmamız neticesi bulduğumuz arsa fiyatımız müşterimin beklentisi yönünde ise büyük ihtimal bu arsanın satışı için bizi yetkilendirecektir. Şayet böyle bir durum yoksa o zaman da biz boş yere bir arsayla uğraşmamış olacağız. Şimdi arsanın değerlemesine geçecek olursak ilk önce yapacağımız işlemleri sırasıyla anlatmak istiyorum. Yapılacak ilk iş bu arsanın uydu görüntüsünü ve Google'daki yükseklik farkı durumuna bakıyoruz. Bunu Takbis'in parsel sorgu programından girmek suretiyle kadastro parsellerini hatta imardaki durumunu dahi kodsuz olarak zeminde görebiliyoruz. Bu soldaki resmimiz bu parselimizin kodsuz görünümüdür. Sağdaki resmimiz ise aynı parseli parsel sorguda açtıktan sonra KML olarak indirebilir ve bu KML'yi de ekranda görmüş olduğunuz gibi zemine bağlı bir şekilde yükseklik farkını gösterecek şekilde de görünümü alabiliriz. Buradaki amacımız bir arazinin topografik yapısının nasıl olduğuna dair yine bilgisayar başından değerleme yaparken bilgi sahibi olabilmemiz için baktığımız bir yerdir burası. Burada baktığımız zaman batıya doğru arazimizin tatlı bir eğimi olduğu görülmektedir. Batıya doğru olduğunu nereden anladık dersek arkadaşlar, normal şartlar altında parsel sorguda olsun, imar bilgilerine baktığımız Keos'larda olsun, tüm haritaların hepsinde yukarı taraf kuzey, aşağı taraf güney, sağ tarafımız doğu, sol tarafımız da batı şeklindedir. Google'da yön değerlerini çevirebildiğimiz için dikkat edelim ama Google'da ilk açıldığında yukarı kuzey, aşağı güney şeklinde gelmektedir. İşlemin ikinci aşamasında biz bu arsamızın imar durum bilgisine ulaşıyoruz. Bunu ilgili belediyesinde Keos sayfasını açarak yapıyoruz. Burada baktığımız zaman imar durum bilgilerini gördüğümüzde arsanın imar yoluna taşmışlığı yok. Aynı zamanda tapuda vasfı da arsa geçiyordu. Burada gördüğünüz gibi vasfı da arsa geçiyordu. Fakat imar durumundan baktığımız zaman burada sanki bir plan tadilatı görerek burasının spor tesis alanı olan kısmın sonradan tadilatla ayrıldığı bilgisine ulaşabiliyoruz. Yani bizim parselimiz aslında şurası 4782 metrekare olan alanımız. Burada spor tesis alanı buradan kamuya terk edilmedikçe, parselimiz içinden imar uygulaması görmediği sürece bu parselin yapılaşmasına izin verilmeyecek demektir. Bu durumu da zaten plan notunda net bir şekilde görebiliyoruz. Yine zaten plan notlarını incelerken de bu durumu göreceğiz. Bu spor tesis alanının terki haricinde burada gördüğümüz durum nedir? Bu parselimizin normal şartlar altında 4 kat yapılaşmaya müsaadesi olduğu, ayrık nizam konut yapı bölgesinde olduğu, taksının 0.40, kaksının da 0.90 olduğu görülmektedir. Sonraki aşamamız ise plan notunu okumak olacaktır. Şimdi ne demiştik arkadaşlar? Bir arsayla alakalı bakarken, ilgilenirken bu aşamaların hepsini yapmamız icap ediyor. Çünkü arazinin durumu, arsanın durumu, arsanın imaren kazandığı haklar veyahut da kısıtlı durumları var mıdır? Bunların hepsini bu plan notları ve imar durumlarında göreceğiz. Şimdi 3. aşama plan notu okumasına geçtiğimiz zaman burada zaten şuradaki spor tesis alanının kamu eline geçmeden burada uygulama yapılamayacağını, inşaat yapılamayacağını görmüştük, bilgisini edinmiştik. Bunun gibi burada bakın plan notlarını ben indirdim sayfasından. Sancaktepe Keos'tan indirdim. Burada
2010 tarihli 1/1000 ölçekli Sancaktepe uygulama imar planının tüm teknik detayları görülmekte. Tabii ben bir sayfasını aldım burada görsel açısından. Ama bu sayfaların ilerleyen kısımlarını hepsini okuyorum ve bizi ilgilendiren yerleri alıp not ediyorum bir kenara. Bakın burada 2 nolu plan notunda sosyal alanı terk etmem gerektiği söylüyor. 22 nolu plan notunda taks ve kaks değerlerini ilçe belediyesinin belirlemeye yetkili olduğunu da görüyoruz. Niye bunu yazmış söylemiş? Havamaniye var burada arkadaşlar. Şimdi havamaniye dediğimiz olay uçuş koridorudur. Uçuş koridorunda olan yerlere giren arsalarda belirli bir yükseklik izni verilir. Uçağın iniş ve kalkışlarında binaların sıkıntı vermemesi açısından binalara belli bir yükseklikle sınırlama getirilir. Bu da havamaniye dediğimiz kriterleri oluşturur. İşte bu arsamızda havamaniye kriterlerinde kaldığı için burada yapılacak bir çalışmada bakın 26 nolu plan notunda bu durumda eğer ben buraya 4 kat değil de daha yüksek kat bir bina yapmak istersem 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığı ve Muharebe Hizmet Eğitim Destek Komutanlığı'nın Kocaeli İzmit için yapmış olduğu 1/1000 ölçekli uygulama imar planındaki verdiği hüküm ve kurum görüşüne göre uygulama yapmam gerektiği görülmektedir. Havamaniye'nin de bize böyle bir etkisi olmuş. Yani ben 4 kattan 8 katlı bir bina yapmak istersem bu kurumdan görüş almam gerektiğini de bu plan notu bize söylüyor. Aynı zamanda plan notlarının 44. maddesinde de bizim arsamızın olduğu alanda 2 katı geçen tüm binalarda en az bir bodrum katı yapmam gerektiği de belirtilmiştir. Şimdi planı baktık, plan notunu da okuduk. Sonraki aşamaya geçebiliriz. 4. aşamaya geldiğimizde buramızın imar parseli gibi göründüğünü fakat plan tadilatı yapılarak ortada bir sosyal tesis alanı, spor tesis alanı bırakıldığı ve bunun terk edilmeden burada inşaat yapılamayacağını söylemiştik. İşte burada bu aşamada da arsamızı imar parseli haline getiriyoruz ve kalan imar parseli alanını tespit etmeye çalışıyoruz. Buna göre baktığımız zaman şuradaki imar durumundan baktığımızda bakın şu alt çizgilerde aslında arkadaşlar hemen hemen sanki %40'ı gibi bir alan. Bunu belediyeden sorup da öğrenebiliriz de biz de bilgisayar üzerinden kabataslak bir hesapta yapabiliriz. Ben burada şu yolu denedim. Parsel sorgu üzerindeki bulmuş olduğum parselin kenar uzunluklarını açtım. Burada takribi olarak bakın zaten sınırlarında çizgisi belli görünüyor. Şu noktalardan büyük ihtimal bu şekilde bir bölümleme yapılmıştır. Bu da plan tadilatı yapılırken buna göre hesaplanmıştır zaten bu durum. Ben de burada yaklaşık hesap olarak 5-10 metre yanılma payı ile alakalı böyle bir çalışma yaparak 3000 metre olduğunu buldum. Yani 3009 metre ölçtüğüm bu alanın 3000 metre bize kalıyormuş gibi hesaplayabiliriz. Bundan sonraki aşama artık imar parseli alanımızı da bulduğumuz için bir sonraki aşamamızda buraya yapılacak inşaatın kaks ve brüt alan hesabı olacaktır. Bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman inşaatımızın kaks ve brüt alan hesabını yapacağız. Temiz imar parseli alanımızı 3000 olarak bulmuştuk. Emsalimizde 0.90 olduğunda bu arsamızın 2700 metrekare net inşaat alanına sahip olduğu, bunun yaklaşık %20 fazlası olarak da 3240 metrekare brüt alanı olduğunu görebiliriz. Plan notuna göre bir bodrum zorunluluğu olduğu için bulmuş olduğum 3240 metrekareye bir de bodrum kat ekleyeceğim. Bunun yanında plandan baktığımız kadarıyla bu arsamızın ana yoldan gelen okul tarafındaki yola cephesi 66 metre olması ve ana yoldan gelen yol olmasından dolayı bu tarafa bina altına bir dükkan yaparsam dükkanların daha çok getiri sağlayacağını da öngörebilirim. İmaren buranın fonksiyonu konut ama genelde konut alanlı olan yerlerin altında bina taban oturumunu aşmayacak şekilde dükkan yapılmasına izin verilebilir. Bununla alakalı izin durumu da belediyeden de sorulup öğrenebilir. İmarda burası 4 katlı bir arsa ancak hemen arsamızın bitişik arkasındaki 2 tane parsele baktığımızda bakın şu 2 parsele baktığımızda 4 kat müsaadeli bir imar olmasına rağmen 8-9 katlı binaların yapıldığını görmekteyiz. Bu durum aslında şunu söylüyor arkadaşlar bize. Eğer arsamızın taban alanı yeterince genişse, çekme mesafelerin içerisinde kalan bir şekilde
kurtarır bir durumu varsa biz burada illa 4 katlı yapmak zorunda değilizdir. Biz burayı istersek 7-8 kat, 9 katlı binada yapabiliriz. Yeter ki önemli olan şey çekme mesafelerimiz bizim yapacağımız binayı kurtarsın. Bir sonraki aşamaya geçtiğimiz zaman 6. aşama diyeceğimiz bölgedeki artık daire tiplerini, buralardaki dükkan büyüklüklerini ve metrekare fiyat tespitleri aşamasına geçiyoruz. Bunu en güzel yapacağımız yerlerden bir tanesi sahibinden.com üzerine girdiğimizde o bölgede yoğun olarak hangi dairelerin satıldığını, kaçar metrekare büyüklüklerin tercih edildiğini, yapılaşmanın ne yönde şekillendiğini 3 aşağı 5 yukarı görürüz. Ben bakmış olduğumda bu bölgede 3+1 daire tipinin çoğunlukta olduğunu ve 120 ile 140 metrekareli büyüklükteki daireler yapıldığını gördüm. Buna nazaran da dedim işte ben de burada 3+1 120-130 metrelik bir daire yapabilirim tarzında bir fikir teatisinde bulunmuş oluyorum. Tabi bu arada hazır sahibindene girmişken emlak endeksine de girdiğimde dairelerin ortalama metrekare satış fiyatının 2948 lira gibi, dükkan metrekare satış fiyatlarında 5032 lira gibi olduğunu görüyorum. Tabi bununla da yetinmiyorum. Bireysel olarak bir araştırma yaptığım zaman bu bölgede sitevari yapılaşmalar için ortalama daire metrekare satış fiyatının 4000 TL gibi, tek blok tarzında olan binalarda ise 3000 TL gibi olduğunu görüyorum. Biz bunun ortalaması olan 3500 TL gibi bir hesap göreceğiz daire metrekaresini hesaplarken. Şimdi bundan sonraki yapacağımız hesaplar için. Aynı bölgede arsa metrekare satış fiyatlarına da baktığım zaman 2000 TL ile 3500 TL arasında değişen fiyatlar olduğunu da görmekteyim. Şimdi bir sonraki aşamamız olan bodrum kat ve dükkan ile brüt alan hesabı kısmına geçtiğimiz zaman normalde biz burada kaç metrekare brüt alan hesaplamıştık? 3240 metrekare. Fakat burada dedik ki altına dükkan yapalım. Dükkanın altında da bir bodrum olacak demiştik. Hatta yapacağımız bodrumu da dükkan bodrumu şeklinde dükkanlara dahil etmek suretiyle dükkan alanını da büyütebiliriz. Şimdi bunun hesabını yapacak olursak brüt alan büyüklüğüm 3240 üzerinden gittiğimde ortalama 120-140 metrekare daire dediğimizde 135 metrelik bir daire yapsam buraya 24 tane daire yapabilirim diyebiliriz. Fakat ben burada zemin daire yerine dükkan yapmak istiyorum ve bu dükkanın altına da bir bodrum yapıp bu bodrumu da fazladan artan sığınak ve diğer bina ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalan alanında dükkana bodrum dükkanı olarak dahil etmek istiyorum. İşte bu durumda bir hesap yaptığımız zaman o zaman şunu yapabiliyoruz. Zemin 3 tane daireyi öldürüyorum. Bunun yerine 3 tane daire 135 metre brüt alan kullandığım için 3 çarpı 135'te 405 metrekare bir dükkan alanı yapabileceğimi görüyorum. Ve bu 405'in altına da 405 metrekare de bir bodrum iniyorum. Ve bunun üstünde de yine 405'ten 7 tane kat olduğunu varsayın arkadaşlar. Çünkü 7 katta yukarıda yerim var. Buna göre bizim bodrum artı zemin artı 7 toplam katta 9 tane toplam katımız olacak. Ve bir katımızın alanı 405 metrekare olduğu için buradaki yeni brüt inşaat alanımız 3645 metrekare olarak bulunacaktır. 405 metrekare yapmış olduğum bodrumda böyle bir binanın sığınak ihtiyacı olacağı, asansör boşlukları olacağı, merdiven daireleri, yangın merdiven daireleri olacağı için belirli bir kullanım alanları bodrumdan ayrılmak zorunda kalacaktır. Bodrum ve giriş katlardan. Biz buna göre de bu dükkanın kaç metrekare olacağını, kaç metre zemin görüleceğini de bir sonraki hesabımızda göreceğiz. 8. aşamaya geldiğimizde biz bu bulduğumuz 3645 metrekare inşaatın kaç liraya mal olacağını hesap etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunun için bu tarz konut yapılaşmalarında ortalama inşaat metrekare maliyet fiyatı vardır. Bu bölge için bugünlerde 1800-2000 lira gibi diyebiliriz. Bunu ortalaması 1900 lira gibi aldığımızda 3645 metrekare inşaatımız 1900 liradan yaklaşık 6.925.000 gibi. Yani biz buna 7 milyon lira diyebiliriz kabataslak hesapla. Yani ben burada bir inşaat yaptığım zaman bu metrekarede takribi 7 milyon liraya bunu mal edebiliyorum demektir. Biz şimdi bu parayla ne mal etmiş olduk? Zeminde 405 metrekare bir dükkan dedik. Bunun 55 metrekare hani demiştik ya girişleri,
holün girişi, asansör dairesi, merdiven dairesinin girişi, yangın merdivene giriş dediğimizde bina girişi biraz da geniş olacak. Yaklaşık 50-55 metrekare gibi bir alan. Bu girişe bıraktığımızda 405 taban oturumumuzun tamamı olduğunda bu giriş alanlarını çıktığımızda 350 metre zeminde bir dükkan alan kalır. Bunun altında da işte 400 metre bodruma sığınağını, otopark alanını vesairelerini çıktıktan sonra 200 metre gibi bir alan kaldığını varsayalım. Bu 200 metre ile de beraber bizim 350 metre zeminde, 200 metrede bodrumda toplam 550 metre dükkanımız var demektir. Bodrum dükkanlar zemine orantılanabilir. Bu nasıl yaparız? Eksper firmaların da yaptığı yöntem budur. 200 metre bodrumda bir dükkanın varsa bunun 1/4'ü zemin hesabı gibi görülebilir. Yani aşağıda 200 metre bodrum bir dükkanın fiyatı 5 liraysa yukarıdaki 50 metre dükkanın da fiyatı 5 liradır diyebiliriz. O yüzden bu mantığı yürüterek biz burayı zemin dükkan şeklinde görmek istersek 350 metre zaten zemin dükkanım vardı. Bodrumum 200'de 200 bölü 4 50 metre dediğimizde bu ikisini topladığımızda 400 metre düz ayak bir dükkanımız var zeminde diyebiliriz. Şimdi biz burada yapmış olduğumuz imalatta 400 metre düz ayak dükkanımız var ve 7 katta 3 daireden de 135 metrekare bürüt toplamda 21 adet daire yapmış oluyoruz. Şimdi inşaat hesabını yaptık arkadaşlar. Burayı bu elde ettiğimiz 400 metre dükkanımızda 21 dairemizi biz 7 milyon liraya yaptık diyoruz. Şimdi bir sonraki aşamamız ise bu daire ve dükkanlardan ne kadar gelir elde edeceğim? Yani toplam hasılat hesabını yapacağız. Bölgede daire metrekare fiyatlarını araştırmıştık. Bizim dairemizde burada çıktı ölçüsü 135 metrekareydi. 1 metrekare daireyi 3500 lira gibi hesap edeceğimizi düşündüğümüzde bir dairemizin satış fiyatının 472.500 lira olduğunu görürüz. Binadaki daire hesabını yapacak olursak da toplamda 21 dairemiz var olduğu için toplam binadaki daire getirimizin değeri 9.922.000 lira civarında bir rakam olarak karşımıza çıkar. Bölgedeki dükkan metrekare satış fiyatının da ortalama 5000 TL olduğundan yola çıkarak zeminde 400 metre dükkanım olduğu için 2 milyon TL bir gelir elde ederim. Dolayısıyla toplam hasılat dediğimizde daire satışından gelen gelir artı dükkan satışından gelen gelirin toplamı. Toplam hasılatım burada 11.922.000 lira. Biz buna yaklaşık yine 12 milyon lira diyebiliriz. Şimdi inşaatı 7 milyon liraya mal ettim. Toplam hasılat gelirim de 12 milyon TL oldu. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Bu aşamada arkadaşlar piyasadan toplamış olduğumuz veriler ile yapmış olduğumuz inşaat maliyet hesabı ve toplam hasılat gelirini kullanarak arsaya yüzde kaç kat karşılığı teklif götürülmesi gerektiğine dair o oranı bulacağız. Bu oranı bulduktan sonra da bu oranı kullanmak suretiyle bu arsanın normal piyasa şartlarında fiyatının ne olacağı hususunu da tespit edeceğiz. Eğitimin bu bölümüne ulaşmak ve bu bilgilere erişmek için eğitimin tamamını almış olmanız gerekmektedir. Hatırlarsanız bölge rayicine bakmıştık arsaların. Arsaların bölge rayici 2000 ila 3500 lira civarındaydı. Fakat biz burada 1050 lira gibi bir değer bulduk. Neredeyse 2000 ile 3500'ün ortalaması 2750 desek bulduğumuz değer bu arsa değerinin 1/3 gibi. Şimdi çok büyük bir fark var. Bir afaki durum söz konusu olabilir burada. Bunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Ama şunu da unutmamak gerekir arkadaşlar. Bunun sebebi aslında ülkenin içinde bulunmuş olduğu şu anki mevcut durumlar. Dolar, euro ve ekonomik krizlerden dolayı kaynaklı olarak bunların 3 katı civarında artması fakat bunun inşaat sektörüne henüz yansımamış olması, imalat bedellerinin yükselmesi fakat inşaatın dairelerinin satış fiyatlarının o kadar yükselmemiş olmasından dolayı bu şekilde bir orantısızlık ortaya çıkıyor. Şimdi burada yapılacak durum nedir? Bir arsa sahibinin bu durumu hazmetmesini sağlamak veya bölgedeki daire dükkan metrekare satış fiyatlarının artmasını beklemesinin yönünde bir öngörü sunmaktır. Bizim burada yaptığımız şey aslında bir arsanın verilen değerlerine göre, imar değerlerine, yükseklik değerlerine, inşaat yapılaşma hakkına göre arsanın metrekare satış fiyatını bulmak. Biz bunu bulurken de nereden buluyoruz? Yine bölgedeki daire metrekare satış fiyatından, yine bölgedeki dükkan metrekare satış fiyatı üzerinden hareketle bu arsanın değerine geliyoruz. Dolayısıyla bölgedeki gerçek neyse o gerçeğin arsaya indirgenmesi ve arsanın fiyatının bu şekilde tespitini sağlıyoruz. Yani burada denecek şey şu: bir arsa eğer imar gördüyse artık o arsanın değeri
almış olduğu imar durumu ve bölgenin yapılaşma şekli, yapılaşma şartlarına bağlı olduğudur. Biz bu arsa için emsal kıyaslama yöntemini kullansaydık, 2000-3500 aralığında bölgede arsalar satılıyor metresi deseydik, ortalaması bunun 2500-2750 gibi bu arsaya bir değer biçecek olsaydık, o zaman ciddi manada bir hata etmiş olacaktık. Emsal kıyaslama ve karşılaştırma yöntemi daha ziyade tarlalarda uygulanan, orada daha mantıklı ve daha doğru sonuçlar veren bir yöntem olarak karşımıza çıkar. Sadece imara verilmiş yerlerde emsal kıyaslamayı bir teyit amaçlı bir dengeleme hesabı gibi görerek yapmakta da fayda vardır. Evet arkadaşlar, bu dersimizde bir arsanın bize gelmiş sadece ada parsel bilgisi ve metrekaresi verilmiş bir arsayı baştan sona incelemek suretiyle hem arsanın fiyatını bulduk hem de kat karşılığı oranı olarak ne istememiz gerektiği şeklinde bir kat karşılığı oran tespitini de yapmış olduk.